Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz puf puf kabaran mayasız pişi tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 2 adet haşlanmış patatesimi aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip eziciyle güzelce eziyorum. Patatesleri doğrayıp o şekilde haşladım. Dilerseniz kabuklu olarak da haşlayıp doğrayabilirsiniz. Eziciyle iyice eziyorum. Ezmeye devam ederken bir tane yumurta ekliyorum. Ezmeye devam ediyorum. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar ezmeye devam edin. Bu aşamadan sonra eziciyi çıkartıp spatula ile devam ediyorum. Spatula yardımıyla da güzelce ezdikten sonra 1 bardak süt ekliyorum. Sütü direkt dolaptan kullandım. Patatesler sıcak olduğu için zaten onun sıcaklığıyla alıyor. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Sütün üzerine 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Yavaş yavaş ilk etapta yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Spatulayı içerisinden çıkartıyorum. Çeyrek demet kadar maydanoz ekledim. Ayrıca isterseniz kapya biber ve yeşil biber de kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarif için toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum, masaya alıyorum. Masaya aldıktan sonra yuvarlak bir forma getirdikten sonra merdane yardımıyla açıyorum. Çok da ince olmayacak şekilde açabilirsiniz. Hafif dikdörtgen kare olacak şekilde ayarlıyorum. Ayrıca dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Bir rulet yardımı ile kesiyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz.
İstediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Pişileri kestikten sonra uygun bir tavanın içerisine bol miktarda yağ koyup iyice kızdırdım. Pişilerimi kızartıyorum. Pişilerimi ben orta ateşte kızartıyorum. Ara ara yükseltiyorum, ara ara düşürüyorum. Pişinin kabarmasına bağlı olarak ateşi biraz değiştiriyorum. Çok güzel bir şekilde kabardı. Patatesli olduğu için çok lezzetli oluyor. Alt tarafı kızardıktan sonra çeviriyorum. Hafif sararması yeterli olacaktır. Kesinlikle yağ çekmiyor. Çok kolay ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Pişilerimin hepsini aynı şekilde pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Çok güzel puf puf kabardılar. Yumuşacık pamuk gibi oluyorlar. Sizler pişinin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinizle çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.